Sistitler erkeklerin değil, özellikle kadınların çok sık ömürleri boyunca rastladıkları, yaşadıkları bir sıkıntı. Sistit kelime anlamıyla işte mesane iltihabı demek. Sisto mesane demek, sistit mesane iltihabı demek. Bunun çeşitli formları var. En sık rastladığımız ve en kolay iyileşen formu akut sistit dediğimiz tablo. Üroloji polikliniklerine birçok kadın bu nedenle başvuruyor. Birdenbire başlayan idrar yapmada güçlük, ağrı, idrar yanmasından dolayı idrara gitmede korku, bulanık idrar, işte kokulu idrar gibi şikayetler başlıyor. Hatta bazen idrarın sonunda kanama, işte bize müracaat ediyor veya bir üroloji kliniğine müracaat ediyor. İdrar tahlilinde ve idrar kültürü yapılarak tanıya gidiliyor ve doğru antibiyotiği verirseniz hastalık bitiyor. Fakat bunun bir de sistit derken sistitlerin bir çeşidi de interstisyal sistit. Bundan burada bahsetmeyeceğim çünkü daha önceki videolarımda bahsettim. Bu da kadınların çok sıkıntı veren ve kronik müzmin bir hastalığı, akut bir hastalık değil bu. Bir de kronik sistitler var. Gerçekten interstisyal sistit değil, ağrılı mesane değil yani. Interstisyal sistit dediğimiz şey ağrılı mesane sendromu. Bu değil, kronik sistit. Ne oluyor? Devamlı bir enfeksiyon ürüyor bu kadınlarda. Yani bakteriye uygun ilaç veriyorsunuz idrar kültürüne. Bir müddet düzeliyor, daha sonra gene oluyor. Bir müddet düzeliyor, daha sonra gene oluyor. Bunun önüne geçebilmek için işte ultrason, tomografi, pelvik MR'la altta yatan bir neden var mı diye bakıyoruz. Eğer altta yatan bir neden bulunamaz ise o zaman biz kamerayla girip mesaneye bakıyoruz. Yani sistoskopi yapıyoruz. Sistoskopi ürolojide çok değerli bir muayene usulü. Çok değerli bir teknik. Genel anestezide yapmak gerekiyor. Çünkü hastanın çok rahatlaması gerekiyor ve mesane kapasitesi hakkında bizim bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sistoskopi sırasında hastanın kasılmaması, uyuması gerekiyor. Anestezi bize bunları sağlıyor. Dolayısıyla kronik sistit eğer biz mesanede başka bir şey bulamazsak ve mesane kapasitesi iyi ise mesanede lökoplaki dediğimiz alanları yani mesanenin trigon dediğimiz orta noktasıyla mesane boynu dediğimiz idrarın çıkmaya başladığı yer arasındaki mesafeye biz orada lökoplaki alanı beyaz içine bakterinin yerleştiği veya kirli sarı içine bakterinin yerleştiği alanları görüyoruz. Bu alanlara antibiyotik girmediği için bu hastalar iyileşemiyor. Onları tahrip ederseniz, yeniden kanatırsanız, yeni bir doku oluşmasına sebep olursanız, ki bunu o esnada, sistoskopi esnasında yapıyoruz, bu hastalar iyileşiyor.